Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucu ailelerinden birine mensuptu. Devletin en güçlü adamıydı. Ta ki Fatih Sultan Mehmet'in emriyle idam edilene kadar. Peki ne oldu da Çandarlı Halil Paşa Osmanlı'nın idam edilen ilk sadrazamı oldu? İstanbul'un fethine neden karşı çıktı? Fatih'in Bizans'taki esir olan kardeşi Şehzade Orhan'la gizlice mektuplaştı mı? Fatih ilk tahta çıktığında neden onu desteklemedi? Yoksa Halil Paşa bir hain değil, sadece devletin bekasını düşünen biri miydi? Bu videoda Osmanlı tarihinin en tartışmalı isimlerinden biri olan Çandarlı Halil Paşa'nın arkasındaki sır perdesini aralıyorum. Entrika, iktidar mücadelesi ve bir idam kararı. Evet, bu tartışmalara akademik kaynaklar ve görüşler çerçevesinde cevaplar vereceğim. Ben Enes Şahin. Hazırsanız başlayalım. Osmanlı tarihi boyunca tam 182 kişi vezirlik makamına yükseldi. Ancak bu güç koltuğu çoğu zaman büyük riskleri de beraberinde getirdi. Onların görevdeyken 23'ü, görevden alındıktan sonra ise 20'si bizzat padişah emriyle idam edildi. Böylece Osmanlı'da 43 tanesi yönetimin en tepe noktasında yer alırken öldürüldü. Bu tablo Osmanlı'da en üst düzey yöneticiliğin nasıl bir ölüm kalım meselesine dönüşebildiğini gözler önüne seriyor. Bunun en çarpıcı örneklerinden biri ise Çandarlı Halil Paşa. Burada paşa ve ailesinin hayatına değinip konunun arka planına bakmak gerekiyor. Tarihçi İsmail Hakkı Uzun Çarşılı'ya göre Anadolu'da ortaya çıkan bu ailenin kökeniyle ilgili kaynaklarda kesin bir yer belirtilmiyor. Dahası ailenin ismi de tarih boyunca farklı şekillerde kayıtlara geçti. Çandarlı ve Cendereli. Zamanla bu yazımlar arasında Çandarlı biçimi kabul gördü ve böylece tarih sahnesinde yerini aldı. Ancak aile içi geleneklere göre köklerinin Eskişehir ve Seyit Gazi civarlarına dayandığı aktarılıyor. Osmanlı tarihinin sarsıcı sayfalarından birinde Çandarlı Halil Paşa'nın adı keskin bir iz bırakır. O yalnızca Fatih Sultan Mehmet'in emriyle idam edilen ilk vezir-i azam değil, aynı zamanda Osmanlı tarihinde padişah fermanıyla öldürülen ilk vezir olarak tarihe geçti. Halil Paşa köklü ve soylu bir ailenin mensubu. Bu aile daha devletin ilk zamanlarında kuruluşunda yer aldı ve Osmanlı'nın şekillenmesinde hayati roller üstlendi. Halil Paşa da babası ve dedesinin izinden yürüdü. Ömrünü devlet idaresinde geçirdi. Döneminin en seçkin devlet adamlarından biri sayılan paşa özellikle 2. Mehmet'e kadar Çandarlı ailesinin saraya adeta devlet adamı yetiştiren bir ocak gibi damga vurduğu dönemin temsilcisiydi. Peki paşa tam olarak kim ve devlet adamlığı nasıl başladı? Kendisi Çandarlı İbrahim Paşa'nın büyük oğlu olup babası gibi medreseden yetişti. Vezir-i Azam olmadan önce askeri hakim görevine sahip bir kazasker olarak görev yapıyordu. 2. Murat'ın saltanatının sonuna kadar padişahın güvenini kazanmış birisi olarak tam yetki verildi ve vezir-i azamlık görevine getirildi. Sonrasında askeri ve siyasi meselelerdeki etkisi zuhur etti. Buradan sonraki meseleler siyasi ve askeri durumun daha belirgin olduğu, Çandarlı Halil Paşa'nın etkisinin hissedildiği gelişmeler. Osmanlı kuvvetlerinin Hermannstadt ve Vaşak'ta Macar komutan Jan Hünyadi'ye yenilmesinin ardından 13 Haziran'da Edirne, 12 Temmuz'da ise Segedin antlaşmaları imzalandı. Bu gelişmeler üzerine 2. Murat tahtı genç yaştaki oğlu 2. Mehmet'e bıraktı. Ancak devletin yönetimi fiilen devam etti ve vezir-i azam olarak Çandarlı Halil Paşa görevini sürdürdü. Ne var ki çocuk yaşta tahta geçen 2. Mehmet'in devlet işlerinde devşirme kökenli lalası Zanus Mehmet Paşa'nın etkisiyle hareket etmesi Halil Paşa'yı rahatsız etti. Saraydaki bu yeni güç dengelerinden endişelenen Çandarlı hemen harekete geçerek Bursa'da inzivaya çekilmiş olan 2. Murat'a durumu bildirdi. Halil Paşa 2. Mehmet'i Karamanoğulları ve Candaroğulları gibi Anadolu beyliklerine karşı sert politikalara yönlendiren çevrenin etkisini kırmaya çalıştı ve bazı isimlerin cezalandırılmasını sağladı. Buraya özel bir parantez açmalıyız. Çünkü toplumda 2. Mehmet'in tahttan indirilişi hakkında çok fazla yanlış bilgi mevcut. Örneğin 2. Mehmet babasını devletin başına geçmesi için çağırdı gibi. Acaba gerçekten böyle mi? Bu meseleleri tarihçi Feridun Emecen'e göre değerlendirelim. 2. Murat'ın tahttan oğlu lehine ferageti ve henüz 12 yaşında tecrübesiz bir gencin Osmanlı yönetime geçişinin içte ve dışta Osmanlı karşıtı faaliyetleri hızlandıracağına şüphe yoktu. 2. Murat'ın bunu hesaba katmaması ise elbette düşünülemezdi. Belki de biraz geri çekilerek olayların nasıl bir seyir kazanacağını uzaktan izlemeyi planlamıştı. Fakat muhtemeldir ki oğlunun saltanat yılları hiç de umduğu gibi gelişmedi. Beklenmedik iktidar çekişmeleri devletin içinde çift başlılık oluşturmaya başladı. Dış gelişmeler de iç açıcı değildi. Durumdan faydalanmak isteyen Bizans İmparatoru elinde tuttuğu Şehzade Orhan'ı ortaya çıkararak küçük yaştaki
Sultan'a karşı bir alternatif bulunduğunu göstermeye çalışıyordu. 2. Murat devlet idaresini Vezir-i Azam'ı Halil Paşa'ya emanet edip çekilmişti. Ancak genç sultanın etrafında birleşen kul asıllı devlet adamları iktidarı ulema kökenli Çandarlı Halil Paşa'nın elinden alma niyetindeydi. Ortaya çıkan bu iktidar mücadelesi genç sultanın saltanat için yetersiz olduğunu savunanların haklı çıkacağı bir siyasi ve toplumsal çalkantının yaşanmasına neden oldu. 2. Murat'ın tahtı oğlu lehine terk etmesi ve henüz 12 yaşında olan yönetim tecrübesinden yoksun bir çocuğun Osmanlı tahtına oturması hem içeride hem de dışarıda Osmanlı karşıtı faaliyetlerin hız kazanmasına zemin hazırlayacağı yönünde ciddi kuşkular barındırıyordu. 2. Murat gibi tecrübeli bir hükümdarın bu olasılığı hesaba katmamış olması düşünülemezdi. Belki de o bir süreliğine kenara çekilerek gelişmeleri dışarıdan izlemeyi ve olayların doğal akışı içinde nasıl şekilleneceğini görmeyi planlamıştı. Fakat büyük olasılıkla oğlunun padişahlık süreci onun düşündüğü ve umut ettiği şekilde gelişmedi. Beklenmeyen iktidar mücadeleleri Osmanlı yönetiminde çift başlı bir yapının ortaya çıkmasına neden oldu ve bu durum merkezi otoritenin sarsılmasına yol açtı. Aynı dönemde dış politikadaki gelişmeler de oldukça kaygı vericiydi. Bu karmaşadan faydalanmak isteyen Bizans İmparatoru elinde esir olarak tuttuğu Şehzade Orhan'ı yeniden sunarak genç ve tecrübesiz sultanın karşısına bir taht alternatifi çıkarmaya çalıştı. 2. Murat ise tahtı bıraktıktan sonra devletin idaresini Vezir-i Azam Halil Paşa'ya emanet ederek sahneden çekilmişti. Ancak saray çevresinde genç padişahın etrafında toplanan devşirme kökenli devlet adamları siyasi iktidarı geleneksel ulemadan gelen Çandarlı Halil Paşa'dan almayı hedefliyorlardı. Bu iki kanat arasında yükselen iktidar çatışması kısa süre içinde devletin istikrarını tehdit eden bir krize dönüştü. Sonuçta bu çekişmeler ve ortaya çıkan karmaşa 2. Mehmet'in yaşı ve tecrübesizliği nedeniyle henüz devlet yönetimi için uygun olmadığını düşünenlerin haklı olduğu yönünde bir algının güçlenmesine yol açtı. Gerek saraydaki güç savaşı, gerekse dış tehditlerin artması Osmanlı toplumunu siyasi anlamda sarsan bir döneme soktu. Macar kralı Osmanlı tahtının henüz çocuk yaşta bir hükümdara bırakılmasını fırsat bilerek Segedin Antlaşması'na bağlı kalacağına dair ettiği yemini bozdu ve Macar Eflak İttifak ordusunun başına geçti. Papa da bu harekete destek vermek amacıyla temsilcisini gönderdi. Bu gelişmeler yaşanırken henüz oldukça genç yaşta olan padişahı Zanos Paşa ve Şahabettin Paşa Osmanlı ordusunun başına geçip Haçlı kuvvetlerine karşı sefere çıkmaya ikna etmeye çalıştılar. Durumu tam olarak kavrayamayacak yaşta olan 2. Mehmet de onların telkinlerine kapılarak babasının Edirne'de kalmasına uygun bulduğunu ve ordunun başına kendisinin geçeceğini dile getirdi. Yani buradan anlaşılıyor ki 2. Mehmet'in babasını tahta çağırması tamamen yanlış bilgiden ibaret. Kendisi de tahttan vazgeçecek bir kişilik özelliğine sahip değil. İnalcık'ın da ifade ettiği üzere Yeniçerilerin gerçekleştirdiği Buçuktepe isyanı 2. Murat'ın yeniden tahta çıkarılmasını sağlamak amacıyla planlanmıştı. Yeniçerilerin Şahabettin Paşa'nın canına kastetmeleri ve evini yağmalamaları da şüphesiz onun Fatih'in azledilmesine karşı bir tutum sergilemiş olmasından kaynaklanıyordu. Bununla beraber Osmanlı yönetiminde ciddi bir ağırlığı olan Çandarlı Halil Paşa başvurduğu politik manevralarla 2. Murat'ı inzivaya çekildiği Bursa'dan Osmanlı ordusunun başına geçmeye ikna etti. 2. Murat Osmanlı ricaline kırgın olsa da ordunun başına geçti. Feridun Emecen'e göre Çandarlı Halil Paşa 2. Murat'a sultan muamelesi yapıyordu. 2. Mehmet taraftarları ise bu tarihte Murat'ın Osmanlı başkentine girmesine müsaade etmediler. Fütuhatçı politikaların Osmanlı Devleti'ni 1444'te olduğu gibi felaketi sürüklemesinden endişe eden Çandarlı Halil Paşa, devletin sert politikaları bir kenara bırakması gerektiğini savunuyordu. Edirne'nin altını üstüne getirerek 2. Mehmet'in iktidarını zayıflattı. Ardından 2. Murat'ı gizlice payitahta davet etti. Babasının geldiğinden haberdar olmayan 2. Mehmet tahttan çekilmek zorunda kaldı. Taht tekrardan 2. Murat'ın oldu. 2. Murat 1451'de vefat etti. 2. Mehmet tekrardan tahta çıktı. Artık tahtta 19 yaşında ve çok iyi yetişmiş bir hükümdar vardı. Yani çocuk padişah yoktu. Onun hükümdar olması siyasi ve askeri açıdan Osmanlı Devleti için elbette ki bir dönüm noktası. Tabii Çandarlı ailesi için de.
II. Mehmet tahtaya ilk çıktığı sırada kendi iktidarını güçlendirmek için politikalar yürüttü. Çandarlı Halil Paşa onun İstanbul fethine kadar veziri azamlığını yaptı. Ancak fetihten sonra dengeler yavaş yavaş değişti. Devletin kontrolü direkt II. Mehmet'in eline geçti. Zaten Çandarlı Halil bundan dolayı fethiye karşıydı. Devletin dinamiklerinin fetihten sonra Fatih'in eline geçeceğinin farkındaydı. Halil İnalçık'a göre Çandarlı fethin gerçekleşmesi durumunda bütün iktidarının elden gideceğini biliyordu. Ancak geri çekilme halinde de devletin durumu tehlikeye düşecekti. Bundan dolayı bu işe girişilmemesi için elinden geldiği kadar çalıştı. Fakat Zağlos ve Şahabettin Paşaların etkisi altında bulunan II. Mehmet fethi iktidarının ilk şartı sayıyor ve buna karşı bir engel tanımıyordu. Fakat yine de Çandarlı Halil Paşa'yı bu işte kendisiyle beraber görmenin gerekli olduğuna inanıyordu. Belki kendisi İstanbul'un fethinden önce de Çandarlı Halil'i katledebilirdi. Ancak bu doğru bir siyaset olmazdı. Çünkü devletin kontrolü ve iş dinamikleri II. Mehmet'in eline henüz geçmemişti. Bu dönemde devlet erkanını Şahin ve Güvercin Paşalar olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Şahin Paşalar II. Mehmet'in vezirlerini teşkil etmekte. Daha sert politikalar isteyen ve fetihten yana olan paşalar. Güvercin Paşalar ise daha ılımlı ve sakin politikaları destekliyorlar. Fetihten yana değiller. Çandarlı Halil tam olarak böyle bir paşa. Peki İstanbul'un fethinden sonra ne oldu? Çandarlı Halil Paşa elbette ki öldürüldü. Sebebi tam anlamıyla hainlik miydi? Halil Paşa'nın İstanbul'un fethine karşı durmasının bir gerekçesi şu şekilde yorumlanabilir. II. Mehmet'in İstanbul'u fethetmesi halinde hem devlet erkanı hem de halk nezdinde padişahın yönetim otoritesi kesin olarak kabul görecek ve bu başarı sayesinde padişah askere ve kamuoyuna karşı gücünü net bir biçimde ortaya koymuş olacaktı. Böyle bir durum ise Halil Paşa'nın özellikle asker işindeki nüfuzunu zayıflatma ihtimali taşıyordu. Bu nedenle Halil Paşa fethin gerçekleşmesini kendi siyasi konumu açısından tehdit olarak görmüş ve bu yüzden fethe karşı bir tutum sergilemeyi tercih etmiş gibi görünmekteydi. İstanbul'un fethedilmesinden sonra Fatih Sultan Mehmet Çandarlı Halil Paşa'yı ortadan kaldırarak ordu içerisindeki otoritesini de sağlamlaştırmış oldu. Muhtemeldir ki bazı kaynakların iddia ettiği üzere Vezir-i Azam Halil Paşa'nın Bizans'tan rüşvet aldığı ve bazı devlet adamlarıyla irtibat halinde olduğu yönündeki iddialar Halil Paşa'nın muhalifleri tarafından aleyhine yürütülen bir propaganda niteliğinde olabilir. Devlet içindeki bazı çevrelerce kasten yayıldığı anlaşılan bu tür iddiaların Halil Paşa'nın asker nezdindeki saygınlığını zedelemeye yönelik olduğu ihtimali unutulmamalı. Aynı zamanda Şehzade Orhan'la birbirine yazdığı mektuplara yönelik kaynaklarda bir bilgi söz konusu değil. Fatih'in Çandarlı'yı ortadan kaldırma hamlesiyle devlet tamamen onun kontrolü altına geçti. Bu tarihten itibaren Osmanlı'da devşirme kökenli vezirlerin dönemi başladı. Birkaç istisna dışında vezirlik makamına bir daha Türk kökenli paşalar getirilmedi. Siyasi rekabetin sonucunda Fatih Sultan Mehmet'in gerçekleştirdiği bu uygulama elbette farklı açılardan hem olumlu hem de olumsuz şekillerde değerlendirilebilir. Ancak Fatih Sultan Mehmet'in yaptığı siyasi tercihler Osmanlı Devleti'nin sıradan bir bölge devleti olmanın ötesine geçerek zamanla imparatorluk seviyesine ulaşmasına yol açtı. Bu başarıda Fatih'in üstün siyasi zekası ve liderliğinin etkisi inkar edilemez. Bu nedenle genç yaşında aldığı bu kritik kararların devletin geleceği açısından nedenli belirleyici olduğu Osmanlıların ilerleyen yıllarında daha net bir şekilde anlaşılıyor. Osmanlı tarihi boyunca toplam 182 kişi vezir-i azamlık makamına yükseldi. Ancak bu yüksek görev beraberinde ciddi tehlikeler de getirdi. Bu vezirlerden 23'ü görevleri başındayken 20'si ise görevden alındıktan sonra padişahın emriyle idam edildi. Böylece Osmanlı'da toplam 43 vezir-i azam devletin en üst yönetim kademesinde bulunurken öldürüldü. Bu tehlikenin en çarpıcı örneklerinden biri ise kuşkusuz Çandarlı Halil Paşa. Ben de size bu serüveni akademik kaynaklardan derleyerek anlattım. Anlattığım konuyla alakalı sizin düşüncelerinizi merak ediyorum. Yorumlarda tartışabiliriz. Bu tarzda daha fazla içerik için GZT'ye abone olmayı ve katılmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bu videoda Osmanlı tarihinin en tartışmalı isimlerinden biri olan Çandarlı Halil Paşa'nın arkasındaki sır perdesini aralıyorum. Entrika, iktidar mücadelesi ve bir idam kararı. Evet, bu tartışmalara akademik kaynaklar ve görüşler çerçevesinde cevaplar vereceğim. Ben Enes Şahin. Hazırsanız başlayalım.